Son dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş teknik gerekçelerle açıklanıyor. Enflasyon, faizler, jeopolitik riskler. Ama bu açıklamalar eksik. Çünkü bugün altın fiyatlarını yukarı çeken bir diğer şey merkez bankalarının kolektif davranışlarıdır. Ve merkez bankaları duygusal kararlar almaz, politik sinyaller verir. Altın yükseliyorsa bu sadece güvenli liman arayışı değildir. Bu mevcut küresel para düzenine duyulan sessiz güvensizliktir. Ve bu güvensizlik Türkiye'yi doğrudan ilgilendirir. Bu kanalda çoğunlukla siyaset konuşuyoruz ama bugün ekonomiyi ele almamızın nedeni şu. Para artık ekonomik bir araç değil, politik bir baskı mekanizmasıdır. Bir ülkenin rezervi ne kadar yüksekse bağımlılığı o kadar düşüktür. Bir ülkenin ödeme sistemi kime bağlıysa siyasi manevra alanı da oraya kadardır. Dolayısıyla bugün altını konuşmak aslında uluslararası sistemin geleceğini konuşmaktır. Merkez bankalarının altın stoklaması piyasa tercihi değil, sisteme mesafe koyma çabasıdır. Bugünkü sistemi anlamak için 1944'e gitmek gerekir. Savaş sonrası Bretton Woods'ta kurulan yeni ekonomik düzen ABD'yi merkez aldı. Doları altına bağladı. Diğer para birimlerini dolara bağladı. Dünya ticaretini tek bir para etrafında topladı. 1971'de dolar altın bağı koparıldı. Doların altına dönüştürülebilme kuralı Amerika tarafından kaldırıldı. Yani altın karşılığı dolar esası artık yoktu. Ama sistem yıkılmadı. Çünkü artık dolar altınla değil güçle destekleniyordu. Hangi güç? Askeri güç, finansal derinlik, kurumsal yapı, döviz transferlerinin gerçekleştirilebilmesinde kullanılan uluslararası SWIFT sistemi, IMF, Dünya Bankası, muhabir bankacılık ağı doların küresel egemenliğini pekiştirdi. Bu sistem uzun süre çalıştı. Ta ki dolar silah olarak kullanılana kadar. 2000'li yıllardan sonra dolar sistemi giderek daha açık biçimde politik bir yaptırım aracına dönüştü. Bir ülkenin rezervine el koyabiliyorsanız o para artık tarafsız değildir. İran, Rusya, Venezuela örnekleri şunu gösterdi. Dolar sistemi uyumluysan açıktır, uyumsuzsan kilitlenir. İşte merkez bankalarının altına yönelmesi burada başladı. Altın bloke edilemez, dondurulamaz. Tweetle değer kaybetmez. Bu yüzden altın devletler için en kötü senaryo rezervidir. Altın almak sisteme savaş ilanı değildir ama şunu demektir. Ben her ihtimale hazırlıklıyım. Ben her koşulda ödeme yapabilecek, ticaret yapabilecek ve ayakta kalabilecek bir ülkeyim. Bu tercih ekonomik olduğu kadar jeopolitik bir duruştur. Türkiye bu sistemin merkezinde değil ama en kırılgan halkalarından birisi. Çünkü Türk lirası rezerv para değil, enerji ithalatı yüksek, borçlanma döviz üzerinden, finansal güven sık sık sarsılıyor. Bu tabloda altın Türkiye için bir güç gösterisi değil, hasar azaltma aracıdır. 10 Ağustos 2018 Trump bir tweet attı, TL çöktü. Sadece Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyumda vergi oranını 2'ye yükseltti. Ne üretim durmuştu, ne iş gücü kaybolmuştu, ne de fabrikalar kapanmıştı. Ama kriz yarattı. 2019 Trump Türkiye'nin Suriye operasyonunda yaptırım tehditlerini açıkça dile getirdi. Türkiye ekonomisini ve finansal sistemini hedef alan söylemler kullandı. Türkiye'nin ekonomisini mahvederim dedi. Yani bugün Grönland konusunda müttefiki Danimarka'yı tehdit eden Amerika o günde Türkiye'yi tehdit etmişti. Piyasa şunu anladı. Türkiye hedefteydi. Bu olay Türkiye'ye acı bir ders verdi. Ekonomi kitaplarında yazmayan ama siyasette çok iyi bilinen bir gerçek. Zayıf para birimi açık davettir. Bu nedenle Merkez Bankası'nın altın rezervlerini artırması yalnızca ekonomik değil, stratejik bir refleks olarak okunmalıdır. Türkiye altın stokluyorsa bu bir zenginlik göstergesi değil,
bir zorunluluk göstergesidir. Türkiye'de halk da altın sever. Sever de niye sever? Çünkü hafızasında kötü anılar vardır. 1994, 2001, 2018, 2021 her krizde TL değer kaybetti. Altın değer kazandı. Bu bir yatırım tercihi değil, travmatik bir öğrenme biçimidir. Halk ekonomiye güvenmediği için altına gider. Ekonomi politikaları güven vermediği için insanlar dolar ve altın sorar. Bu tabloyu halk bilinçsiz diye açıklamak gerçekle yüzleşmemektir. Altın Türkiye için güç değil, iddia değil, liderlik değil, kırılganlık yönetimidir. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Para birimindeki ve dolar hakimiyetindeki kırılganlık aynı şekilde birçok merkez bankasını altına yöneltti. Çin Merkez Bankası'nın altına ilkesi hep konuşuluyor. Peki Çin rezervi nereden nereye geldi? 2016'da 1800 tondan 2025 sonunda 2300 tona yükseldi. Rezervini hızlı yükselten bir ülke ise Polonya. Aynı dönemde 102 tondan 515 tona ciddi bir yükseliş var. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye 2011 sonrasında altın rezervini en fazla artıran ülkelerden biri oldu. 2001 yılından 2012 yılına kadar 120 ton civarında olan rezerv 2012'de büyük bir artış gösterdi. 300 ton civarına çıktı. Özellikle 2019 sonrası artış devam ederek bugün 650 tona yaklaştı. Türkiye altın rezervi sıralamasında Japonya'nın hemen arkasından 10. ülke dünyada. Ancak diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye'nin rezervinin bazı dönemlerde ciddi miktarda azaldığı dikkat çekiyor. Evet, Türkiye altın rezervlerini artırıyor ama pandemi gibi, seçimler öncesi gibi dönemlerde dikkat çekici bir azalma da görülüyor. Sonuçta bu altının neyin yerine konulduğu önemli. Eğer cari açık devam ediyorsa, enerji ithalatı artıyorsa, hukuk güvenliği zayıfsa, Merkez Bankası bağımsızlığı tartışılıyorsa altın sadece zaman kazandıran bir çözüm olarak kalır. Altın yanlış politikaların üstünü örten bir makyaj değildir. Altın yanlış politikanın bedelini belki düşürür. Doğru politikanın yerini almaz. Dünya doların hala güçlü olduğu ama artık sorgulandığı bir döneme girmiştir. Dolar bitmiyor ama tartışılıyor. Türkiye açısından öncelikli mesele dolar sonrası dünya değil, dolar baskısına ne kadar hazırlıklıyız sorusudur. Hazırlık yoksa söylem propaganda olarak kalır. Altın yükseliyorsa sistem sorgulanıyordur. Güven azalmıştır. Devletler B planı, belki C, D planı yapıyordur. Türkiye de yapmak zorundadır. Türkiye altın stokluyorsa mesele zenginlik değil, zorunlu ihtiyattır.